Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, şimdiye kadar yapılmış, en ürkütücü arkeolojik keşiflerden bazılarına göz atacağız. Bunlar, sizi ürpertecek, merak ettirecek ve eski uygarlıklar hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi, baştan sona değiştirecek. Tarihin karanlık tarafına dalmaya hazır mısınız? Hiç hız kaybetmeden başlayalım. 1. Çığlık atan mumya. İlk ürkütücü keşfimiz, acı içinde ölmüş gibi görünen bir mumya. Men-E olarak bilinen bu mumya, 1886'da, Mısır Eski Eserler Dairesi Başkanı, Gaston Maspero tarafından bir Mısır mezarında bulundu. Diğer mumyalardan farklı olarak, bu mumya, ketene sarılmamış, yüzü koyun postu ile düz bir tahta tabuta atılmıştı. Bu mumyanın en rahatsız edici özelliği, yüzündeki ifadesidir. Ağzı, sanki acı ya da dehşet içinde, çığlık atıyormuş gibi ardına kadar açıktır. Bu mumyanın kim olduğu ve nasıl öldüğü hakkında birçok teori var. Bazıları, babası Firavun, 3. Ramses'i öldürme planına karışanın, bir prens olduğunu ve boğazı kesilerek veya canlı canlı gömülerek idam edildiğini öne sürüyor. Diğerleri, mumyanın bir insan olmadığını, ancak ritüel amaçlar için kullanılan, tahta bir kukla olduğunu iddia ediyor. Gerçek ne olursa olsun, bu mumya, arkeolojideki en unutulmaz manzaralardan biridir. 2. Bataklık bedenleri. Mumyaların ürkütücü olduğunu düşünüyorsanız, bataklık bedenlerini görene kadar bekleyin. Bunlar, özellikle Kuzey Avrupa'daki turba bataklıklarının, asidik ve oksijen açısından fakir koşulları tarafından korunan, insan cesetleridir. Bu cesetlerden bazıları, 2000 yıldan fazla bir süre olan demir çağına kadar uzanıyor. Cesetlerin derileri, saçları ve kıyafetleri halen bozulmamış durumda. Onları daha da ürkütücü yapan şey, birçoğunun boğulma, bıçaklanma veya sopayla vurma gibi şiddetli ölüm belirtileri göstermesidir. En ünlü bataklık bedenlerinden biri, 1950'de Danimarka'da keşfedilen Tollundmen'dir. O kadar iyi korunmuştur ki, uyuyor gibidir ama, boynunda asıldığını gösteren bir ilmik de vardır. Araştırmacılar, muhtemelen tanrıları yatıştırmak veya iyi bir hasat sağlamak için, bir ritüel kurbanın kurbanı olduğuna inanıyorlar. Diğer bataklık cesetleri arasında, boğazı kesilmiş Graballemen, başına vurulan, boğulan ve bıçaklanan Lindolmen ve saçları kesilip, kalbinden bıçaklanan Yide Girl de bulunuyor. 3. Buz Adam Otzi. Dikkate değer bir şekilde korunan, bir diğer antik ceset, 1991 yılında, İtalyan Alplerinde bulunan Buz Adam Otizi'dir. Milattan önce 3300 civarında yaşadığı tahmin ediliyor ve bu onu şimdiye kadar keşfedilen en eski doğal mumyalardan biri yapıyor. İki yürüyüşçü ona rastlayıp onun modern bir dağcı olduğunu düşünene kadar binlerce yıl buzun içinde donmuştu. Otizi'nin vücudu, hayatı ve ölümü hakkında ortaya çok şey koyuyor. Muhtemelen terapötik veya dini nedenlerle cildinde birkaç dövmesi vardı. Ayrıca artrit, diş çürümesi ve parazitler gibi çeşitli yaralanmaları ve hastalıkları vardı. Yanında bir bakır balta, çakmak taşı, bir bıçak, bir ok ve yay taşıyordu. Bilim insanlarına göre, bu onun bir avcı ya da savaşçı olduğunu düşündürüyordu. En önemlisi, omzunda kanamadan ölmesine neden olan bir okbaşı vardı. Ellerinde ve kafasında da ölmeden önce bir kavgaya karıştığını gösteren morluklar ve kesikler vardı. 4. Polonya vampir mezarları. Vampirler, efsanevi ve kurgusal yaratıklardır, ancak Ortaçağ Avrupa'sında, bazı insanlar, onların gerçek olduğuna inandılar ve mezarlarından çıkmalarını önlemek için, önlemler aldılar. Polonya'daki birçok arkeolojik alanda, araştırmacılar, vampir olmalarını engellemeyi amaçlayan, garip ritüellerle gömülmüş iskeletler buldular. Boğazlarına veya göğüslerine, taştan ya da demirden orak yerleştirmek, başlarını veya uzuvlarını kesmek, vücutlarını kazıklarla delmek de, bunlara dahildir. Bu mezarlar, veba ve diğer hastalıkların, salgınlarının insanlar arasında kitlesel histeriye ve batıl inançlara neden olduğu, 16. yüzyıldan, 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Ölülerin bir kısmının, vampir olarak hayata dönebileceğine ve, canlıları ısırarak hastalığı yayabileceğine inanıyorlardı. Ayrıca suçlular, yabancılar veya intihar edenler gibi bazı kişilerin, vampir olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlardı. Cesetlerini parçalayarak veya üzerlerine nesneler koyarak, vampirlerin, mezarlarından kaçmalarını, herhangi birine zarar vermelerini engellemeyi umuyorlardı.
5. Zincirlenmiş iskeletler. 2016 yılında bir arkeolog ekibi, Atina yakınlarındaki antik bir Yunan mezarlığında şok edici bir keşif yaptı. Bileklerinde demir prangalar olan bir toplu mezara gömülmüş 80 iskelet buldular. İskeletler, Yunanistan'da sosyal huzursuzluk ve siyasi kargaşa döneminde M.Ö. 650 ile 625 yılları arasında ölen genç erkeklere aitti. Araştırmacılar, bu adamların muhtemelen isyancı veya hain oldukları için toplu infazın kurbanları olduklarına inanıyor. Muhtemelen oklarla vurularak veya kılıçtan geçirilerek öldürüldüler ve herhangi bir cenaze töreni yapılmadan topluca çukura atıldılar. Prangalar onları zapt etmek için değil, aşağılamak ve suçlu olarak damgalamak için kullanılıyordu. Bu keşif, Yunanistan'da şimdiye kadar bulunan bu türden en büyük ve en eski toplu mezara, antik Yunan demokrasisinin, adaletinin karanlık tarafına ışık tutuyor. 6. Neandertal yamyamlığı. Neandertaller, insan soy ağacındaki en yakın akrabalarımızdı ama onların da bazı rahatsız edici alışkanlıkları vardı. Bunlardan birisi yamyamlık ya da kendi türünü yemekti. Arkeologlar, Avrupa ve Asya'daki birçok bölgede diğer Neandertaller tarafından kesilip yenildiğine dair net işaretler gösteren Neandertal kemikleri buldular. Bunlar kafatasları, kaburgalar, uzuvlar ve diğer kemiklerdeki kesik izleri, kırıklar, yanma ve diş izlerini içeriyordu. Neandertallerin neden yamyamlık yaptıklarına dair farklı teoriler var. Bazıları bunun, ölülerinden kurtulmanın ya da etlerini tüketerek onları onurlandırmanın bir yolu olduğunu öne sürüyor. Diğerleri, bunun, açlık ve yiyecek kıtlığı tarafından yönlendirilen bir hayatta kalma stratejisi olduğunu iddia ediyor. Bir başkası ise, bunun, intikam veya nefretle motive edilen bir şiddet türü olduğunu öne sürüyor. Nedeni ne olursa olsun, Neandertal yamyamlığı, eski kuzenlerimizin bizden çok da farklı olmadığını gösteriyor. 7. Aztek kafatası rafı ve kuleleri. Aztekler, 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Orta Meksika'yı yöneten güçlü bir medeniyetti. Etkileyici mimarileri, sanatları ve dinlerinin yanı sıra acımasız savaşları ve insan kurban etmeleriyle tanınıyorlardı. Kültürlerinin en ürkütücü örneklerinden biri de başkentleri Tenochtitlan'da inşa ettikleri kafatası rafı ve kulelerdir. Kafatası rafı veya Nahuatlı'daki zompantli, ahşap direkler üzerinde binlerce insan kafatasının sergilendiği ahşap bir yapıydı. Bu kafatasları, Azteklerin savaşta öldürdükleri veya tanrılarına kurban ettikleri düşmanlara ya da tutsaklarına aitti. Kafatası kuleleri veya zompantli, sıralar ve sütunlar halinde düzenlenmiş, devasa kafatasları yığınlarını destekleyen dairesel platformlardı. Bu yapılar, ziyaretçileri korkutmak ve etkilemek, ayrıca tanrıları ve savaşçıları onurlandırmak için yapılmıştı. Arkeologlar, kısa bir süre önce Meksiko City'de, İspanyol fethinden sonra Tenochtitlan üzerine inşa edilen bu kafatası raflarının ve kulelerin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Şimdiye kadar bazıları kadın ve çocuklara ait 600'den fazla kafatası buldular. Arkeologlar, bu kurbanların kökenleri ve kimliklerinin yanı sıra Azteklerin ritüelleri ve inançları hakkında daha fazla gerçek öğrenmeyi umuyorlar. Bunlar, şimdiye kadar yapılmış en ürkütücü arkeolojik keşiflerden sadece birkaçı, ancak ortaya çıkarılmayı bekleyen çok daha fazlası var. Bu buluntular hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtin ve sizlerle bu arkeolojik keşifler hakkında daha derin sohbet edelim. Hangisini en rahatsız edici buldunuz? Daha fazla gizem tarihi videosu için beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.